Günaydın, herkese günaydınlar efendim. Size günaydın mı bilmiyorum ama bana gün aydı. Şu an saat 9'u 10 geçiyor. Böyle bugün bu enerjiyle uyandım. Yani aklımda bunu zaten yapmak istiyordum. Bunu tamamen bu videoyu çekmek için almıştım ve açıkçası tadını merak ettiğim için almıştım. Ve şimdi o gün bugün. Bugün biraz farklı bir konsept. Sanki bir yemek mutfağıymışım gibi oldum ama bunu böyle yapmak istedim. Bugün size bir Belçika çorbası yapacağım. Ben de daha önce hiç denemedim. Daha önce hiç yapmadım. Başka bir yerde de tercih etmedim açıkçası yemeği. Çünkü hani aldığım zaman yiyebilir miyim, yiyemez miyim? Bu bir muallakta olacağı için. Ne aldım biliyor musunuz? Pastinak panais. Pastinak aslında yabani havuç. Ben Türkiye'de bu yabani havucu hiç görmedim. Yani bilmiyorum. Belki Türkiye'de bazı bölgelere özel olarak vardır. Ama ben Konya'da doğdum. 18 yaşıma kadar oradaydım. Ve diğer yerlerde de gördüğümü hatırlamıyorum. Belki ama sizin yörenizde vardır. Pastinak böyle bir şey bu arada. Çok duydum bunu. Birkaç kere evime aldım. Salatasını denedim bunun ama çorbasını daha önce yapmadım. Bu arada çocuklar okulda içiyorlar bu çorbayı. Ama dediğim gibi ben yapmadım daha önce. Tariflerde de, internette gördüğüm tariflerde de mesela yeşil bir elma yok. Ama bu tarifin içerisinde yeşil bir elma var, pancar var, soğan, sarımsak ve bu kadar bir zencefil var. Bu arada bu paketler hemen hemen pek çok marketlerde satılıyor. Yani böyle hazır yapabileceğiniz her şey içinde olan paketler var. Çünkü insanlar burada hani işlerini kolaylaştırıyorlar. Hep çok çalıştıkları için yemek yapmaya çok vakitleri yok, düşünmeye çok vakitleri yok. O yüzden bunu böyle kapalı bir kutu şeklinde alıyorlar marketten, eve geliyorlar, tık 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 yapıyorlar, geçiyorlar. Ve pırasa. Mesela normalde yine internetten baktığım tariflerde pırasa da yok tariflerin içerisinde. Ama bu tarifte var. Ayrıca 2 tane de bulyon koymuşlar. Ama ben bu bulyonları kullanmayacağım. Muhtemelen tavuk bulyonu. Ama ben normalde de bulyonları zaten çok kullanmıyorum. Hem çok sağlıklı olmadıkları için hem de buradaki bulyonu da kullanmak istemedim. Şimdi ben size sebzelerimi yıkayıp geleceğim, tamam mı? Sonra yemek yapmaya başlayacağız. Tamam. Her şeyimiz tamam. Şimdi öncelikle bu sebzeleri soymakla başlayacağım. Önce buralarını biraz böyle keseceğim. Anam ne kadar sert. Düşme please. Tamam. Yapacağımız şey çok basit aslında. O yüzden bazı yerleri hızlandırabilirim videoda. Çünkü ne yapacağız biliyor musunuz? Ya bu insanlar o kadar basit yaşıyorlar ki ve işlerini o kadar basitleştirmeyi seviyorlar ki. Tabii ki de zor yemekleri de vardır. Ama genel olarak yemekleri haşlamadan ibaret. Yani sürekli bir şeyleri haşlıyorlar ve onları öyle pişiriyorlar. Hoş geldin Saşa. Görüyorsunuz değil mi? Ya Saşa, insanlar sonra şey zannedecekler. Evime gelen misafirler, ne onun adı? Seninle hep yemek yaptığımı ve senin o yemeklerin içine girdiğini zannedecekler. Ne? Onu sen yiyemezsin. Yok, evime gelen hiç kimsenin bunu düşünmesine gerek yok çünkü o video aklıma geliyor sürekli. Hani böyle kedi şey yapıyor ya. Melemenden yiyor ya kedi. Sonra kadın onu misafirlerine koyuyor. Bu insanlar haşlamayı, yani haşlıyorlar. Her şeylerini haşlayarak yiyorlar. Hani zaten patates püreleri falan da böyle meşhur. Sen patatesleri meşhur. Kızartıyorlar, haşlıyorlar. Bir de şey yapmayı seviyorlar. Mesela işte Brüksel lahanası falan var ya. Onları güzel böyle zeytinyağlayıp, tuzlayıp işte sebzelerle karışık fırına vermeyi seviyorlar. Ona ne denir? Grill mi denir? İşte onu yapmayı çok seviyorlar. Fırına koyuyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Benim fikrim yani bu. Ve şeylerinde de mesela bazen MasterChef'lerini izliyorum bunları. Flanders'ın MasterChef'i var. Onu izliyorum. Orada da genelde hani çok komplike şeyler yapmıyorlar. Biraz daha dünya mutfağından yapıyorlar ama. Bu arada kendime önlük hazırlamıştım. Onu takmadım. Normalde de önlüğe alışık bir insan olmadığım için. Aa, taksam mı takmasam mı böyle takayım.
Yok, sevmedim böyle. Şey gibi oldum, hamile gibi oldum. Okey. Şimdi arkadaşlar, ne diyordum? Ay, çorbamızı yapmak çok kolay. Çünkü sadece sebzeleri soyuyoruz, doğruyoruz ve haşlıyoruz. Hani şey falan da yok. Yapmayacağım ben de öyle. Yani bunlar ne diyorsa öyle yapacağım. Soğanı, sarımsağı önceden kızartın. Güzel bir şey yapın. Belki daha güzel olur illaki. Ama ben bu çorbanın şeyini bozmak istemiyorum. Ne denir ona? Çorbanın kendi tarifini bozmak istemiyorum. Ve orada ne yazıyorsa onun gibi yapacağım. Her şeyi. Biraz böyle küçülteceğim bunları ki daha iyi çabuk pişsinler. Burada bir tane, neydi bunun adı ya? Taş mı? Öyle bir tencerem var. Onun içine koyuyorum. Taş mıydı? Dökür müydü? Neydi ki bu? İşte ondan var böyle. Şimdi birazcık hızlanıp bunları da hemen doğrayalım. Ben bunu Rode Pit diye okumuşum ama Hele Pit bu, pancar değil. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama pancar değil. Ne bu? Bu pancar gibi gördüğüm ama pancar olmayan şey var ya, yani böyle sarı olan şey. Şimdi onun tadına bakacağım. Çünkü pancar gibi kokuyor. Hmm, tatlı gibi bir tadı var. Kıtır kıtır. Pancar biraz daha sert oluyor. Yumuşak oluyor. Bu kıtır kıtır. Anlamadım gerçekten ne olduğunu. Bilen birisi varsa yazsın. Bir pancar çeşidi ama onu da daha önce ben Türkiye'de hiç görmedim. Şimdi bütün malzemelerimizi doğradık ve içine koyduk. Tamam mı? Şimdi birazcık zeytinyağı ekleyeceğiz. Bu çorbayı yaparken ne kadar sağlıklı olduğunun farkına vardım. Yani böyle pırasa, soğan, sarımsak, zencefil, ben biraz bayağı ekledim aslında zeytinyağını. Bir sürü aslında güzel bir şey var içerisinde ve şu an tam hastalık zamanı, çok güzel bir çorba olacağına inanıyorum. Şimdi biraz böyle hepsini zeytinyağında birazcık döndüreceğim. Daha sonrasında içerisine işte 1,25 litre kadar su ekleyeceğim. Bu arada köri ile çok güzel oluyormuş. Ardından arkasına köri ve tuz ekleyeceğim. Sonra blenderda çekeceğiz bakalım. Çok güzel kokuyor. Şimdi tuz attım. Biraz da köri ekliyorum. Karabiber falan da çok yakışacaktır eminim. Sonra suyunu ayarlayacağım. Ve 15-20 dakika boyunca ağzı kapalı bir şekilde muhtemelen pişmeye bırakacağım. Daha sonrasında suyunun yoğunluğunu vesaire ayarlarım. Biraz çünkü göz kararı koyacağım. Bakalım tadı nasıl olacak, acayip merak ediyorum. Et suyunuz veya tavuk suyunuz varsa ekleyebilirsiniz. Benim yok. O yüzden ekleyemiyorum. Sadece suyla yapmış olacağım. Şimdi kapağını kapatacağım. Ve bir 15 dakika ayarlıyorum. 15 dakika pişmeye bırakacağım. Bakalım. Çorbamız pişti. Şimdi bunu mikserden geçirip geliyorum. Bizim evde çorba koyu seviliyor böyle. Açıkçası ben de hani çocuklar suyla karınlarını doyurmasınlar diye daha koyu bırakmayı tercih ediyorum. Çok heyecanlı. Şimdi tadına bakacağım. Şu an saat 10.30 ve ben kahvaltımı bu çorbayla yapmış olacağım. Olabildiğince dürüst olmaya çalışacağım size. Ben üzerine biraz karabiber ve kırmızı biber koydum. Hiç tadına bakmadım. Bu arada reseptinde şey yazıyordu. Biraz üzerine kaju ekleyebilirsiniz falan yazıyordu ama kajum yoktu. O yüzden böyle yiyeceğim. Dediğim gibi et suyu ve tavuk suyuyla kesinlikle zaten çok daha güzel olur. Ama bu şekilde tadına bakacağım. Biraz boğazım ağrıyor, zaten hasta gibiyim. Bu çorba bana çok iyi gelecek bence. Güzel kokuyor. Ben beğendim kokusunu. Hmm. Çok değişik ya. Böyle içinde hani elma falan var ya, farklı geliyor.
Biraz acı koyduğum için boğazımı yakıyor. Ama bence güzel. Böyle şekerli ve o zencefilin tadını da alıyorum arada. Bence biraz böyle değişik tatlara açıksanız seversiniz. Böyle tatlı bir tadı var. Çocuklar okulda içiyorlar bu çorbayı. Tabii onlar bu benim gibi yaptığım gibi zencefilli falan mı yapıyor, yoksa sadece pastinakla mı yapıyor bilmiyorum. Hmm. Biraz böyle yanına kaşar koymuştum. Onları da işte atacağım. Çünkü çorbanın içinde kaşar seviyorum. Ben beğendim arkadaşlar. Hani ne kadar sıklıkla yaparım bilmiyorum ama bence kesinlikle bir kış çorbası. Düşünsenize, içerisinde bir sürü soğan ve sarımsak çeşidi var. C vitamini var. Bilmiyorum, bence güzel bir çorba. Hem de yapılışı çok kolay. Hani sadece bir tane pastinak ve diğerlerinden de biraz koyarak gayet yapılabilir ve farklı şekilde tatlandırılabilir bir çorba. Ben beğendim. Hmm, güzel. Güzel, farklı, güzel. Güzel ya, böyle kıvam mercimek çorbası gibi. Yok, gerçekten kötü bir şey söyleyemeyeceğim. Ben beğendim. Sağlıklı bir çorbada olduğu için yaparım ben bunu. 2-3 aydan bir yaparım yani. Çocuklara sevip sevmeyeceğine de bağlı. Ben şimdi çorbamı içiyorum. Size afiyet olsun. Bu tür videoları beğenir misiniz acaba, bilemiyorum. Anne, sen de yapabilirsin bu çorbadan. Hakikaten güzel ya. Eğer böyle bir video tarzını beğendiyseniz bunu bildirmeyi unutmayın. Masa örtüsü birazcık karışık, kusura bakmayın. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoyu da beğenebilirsiniz veya işte bu çorbayı denemesini istediğiniz bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Eminim pişman olmayacaklardır onlar da. Hoşça kalın.